Tek bir çizgi, tek bir çizgi, tek bir strateji, tek bir sistem, tek bir yön. Formasyon yok, hedef yok, aracı kurumda yok, onay almış bir enstrümanda yatırımcıyı öyle güzel bir avlıyor ki teknik analizciye şunu soracağız. Efendim 350 liraya gitmiş bir tuhaflı yatırımcısının uzun vadede 190 liraya düşmesini uzun vadeli yatırımcısı kabul etmeyecektir. Gidip çok da güzel bir şekilde onayını alıyor. Bu sefer teknik analizci diyor ki benim hedefim büyüdü. Peki 314 liradan çıktığınız ürünü belli bir bölgeye, belli bir sinyal gelmediği sürece tekrar almamak faydalı bir durum. Kesinlikle öyle. Not sayınızın arttığını düşünün. Bir noktadan alıyorsunuz ve sürekli size bir gösterge çıkmanız gereken yeri gösteriyor. Evet, çok iddialı bir videoyla karşınızdayım. Ve size çok samimi bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Özellikle pandemi döneminde yatırımcılar hisse senetlerini nereden alırlarsa alsınlar kazandıkları bir dönem geçirdiler. Ama gelin görün ki son dönemde Borsa İstanbul'da yatırımcı olmak gerçekten çok zor oldu. Ve o kadar güzel endeks mühendisliği yapıyorlar ki teknik göstergeler, formasyonlar, her taraf tuzaklarla dolu. Peki bu video neden çok iddialı bir video? Böyle bir sistemden bahsetmek istiyorum. Düşünün ki hisse senetlerinizi bir noktadan alıyorsunuz ve sürekli size bir gösterge çıkmanız gereken yeri gösteriyor. Yeşil bölgeler tarihsel anlamda alış, kırmızı çıkış bölgeleri olarak düşünün. Mesela 18.49'dan Toasto'yu aldınız, 19.46'dan çıktınız. Daha sonra 19.63'ten tekrar aldınız, 25.56'dan çıktınız. Burada diyebilirsiniz ki 19.46'dan çıktığım hisse senedini neden 19.63'ten alıyorum? Bekleyin. Sonuna kadar bekleyin. Efendim, işlemleriniz bu şekilde devam ediyor. Tarihsel anlamda baktığınızda Eylül ayı, efendim burada Mayıs, Haziran bölgesi, işte 29.34'ten aldığınız malı 76.70'ten çıkıyorsunuz. Ve daha sonra değerli arkadaşlar bu bölgede 76.35'ten aldığınız malı 81.15'ten, 80.80'den aldığınız malı 82.15'ten, 78.25'ten aldığınız malı 78.20'den, 64.50'den aldığınız malı çok güzel bir kazanım yaparak 151 liradan çıktığınızı düşünün. Şimdi bu işlemleri yaptığınız takdirde peki neler oluyor? Not sayınızın arttığını düşünün. Yani örnek verecek olursak en dip noktasından 18 liradan almış olduğunuz 1000 notu yükselterek ve fiyata bakmaksızın sadece trend takibi yaparak devam ediyorsun. Gün geliyor 280 liradan sattığınız hisseyi 220 liradan alarak lot sayınızı arttırıyor. Ve burada totalde yaptığınız bütün işlemlerin bir adeti var. Aracı kurum masrafı var, hayal. Peki 314 liradan çıktığınız ürünü belli bir bölgeye, belli bir sinyal gelmediği sürece tekrar almamak faydalı bir durum. Kesinlikle öyle. Şimdi buradaki backtest'e gidip bir bakalım. Yani böyle bir sistem olduğunu düşünün ve bu sistem sizi sadece ve sadece oyuna gir çık şeklinde bir sistematikle koruma altına aldığını düşünün. Şu bölgede sistem size oyuna gir, oyundan çık, oyuna gir, oyundan çık şeklinde. Yani ne yapıyorsunuz? Aslında sürekli sistemi takip ederek trend pozisyonlarınızı taşıyorsunuz ama trend negatif bölgelerde kesinlikle risk almadan gösterge ve indikatör disipliniyle oyundan çıkıyorsunuz. Peki bunu yaparak neler kazanıyorsunuz? 78 liradan çıktığınız oyuna tekrar 64 liradan girerek lot sayınızı artırıyorsunuz. Burada bizim backtestlerimize gidip bakacağız ama mesela Boğazon'un 314 liradan vedalaştıktan sonra 192 TL'ye kadar oyuna girmemeniz de aslında bir başarıdır. Ya da efendim 350 liraya gitmiş bir tuhaflı yatırımcısının uzun vadede 190 liraya düşmesini uzun vadeli yatırımcısı kabul etmeyecektir. Şimdi dikkat edin, artık son dönemde Borsa İstanbul o kadar tuhaf hale geldi ki burada bir teknik kırılım geliyor. Peki biz bu teknik kırılıma göre ne yapmamız lazım?
bir hedef belirlememiz lazım. Bu hedefimize gidecek mi? İşte teknik analiz bu varsayımlarla yola çıkmak. Grafiğimiz çalışıyor, bir teknik görüntü oluşacak, bir hedef gelecek ve bu hedefe ulaşmak için sabırlı bir şekilde teknik analizci ne yapıyor? Stoplu olmak kaidesiyle burada bekliyor. Şimdi tekrar duralım. Burada teknik analizci bir şey daha yapıyor. Diyor ki formasyon geldi. Şimdi buradaki formasyona dikkat eder misiniz? Şu bölgede bir çanak oluşumu ve şu bölgede de bir kulp oluşumu. Ben artık buradaki hedefe odaklıyım. Dikkat edin, artık cambazlar ne yapıyorlar? Onay almış bir enstrümanda yatırımcıyı öyle güzel bir avlıyor ki teknik analizciye şunu soracağız. Stop oldun mu? İyi bir teknik analistçi ise evet stop oldu. Uzun vadeci ne yapıyor? Onaya geliyor diyor. Peki devam etsin. İşte onaya gelen bir enstrümanda uzun vadeli yatırımcı duygusal bir şekilde hisse senedinde beklemeye devam ediyor. Peki son durum ne? Onay alınan bölgede kısa bir reaksiyon, ondan sonra yıkım. Dikkat edin, bu bölge kırıldıktan sonra aşağı yönlü sert kaçışı göreceksiniz. Peki burada ne oldu? Burada çok güzel bir tuzak kuruldu ve herkesi bu bölgede içeri alıp hisseyi vurdukça vurdular aşağı. Efendim şimdi ne oldu? Formasyon elimizde patladı. Yaklaşık %50 oranında bir kayıp. Uzun vadeci arkadaş bu kaybı telafi etmek için belki de 6 ay daha beklemek durumunda kalır. İşte efendim bakınız, formasyon çiziyor. Ne yaparsan yap. Ağzınızla kuşla tutsanız, formasyonla çizseniz biz bu bölgeden sonra oyunu terk ediyor olacağız. Doğru bölgede, doğru zamanda oyunu terk etmek, doğru bölgede, doğru zamanda tekrar oyuna girmek. İşlem adetimiz fazla olabilir ama bu işlem adetleri fazla olsa bile 310 liradan çıktınız, belki de sinyal gelecek 195 liradan girerek çok ciddi anlamda lot kazanımı elde edeceksiniz. Tek bir çizgi, tek bir çizgi, tek bir strateji, tek bir sistem, tek bir yöntem. Formasyon yok, hedef yok, aracı kurumda yok, duygusallığa yer yok. Algoritmik sistemlerin en zirveye çıktığı bir dönemde yatırımcıların kendine bu tarz bir sistematik kurması kaçınılmaz olmuştur. Peki başka hisse senetlerinde genel durum ne olabilir? Şimdi burada BIST 30 hisse senetlerini bu görselimizle birlikte bir tarayalım bakalım. Ülker. Ne diyoruz? Ülker. Hayır. Bekle. Oyuna girme. Efendim Kozaltın. Ne durumdayız? Hayır. Giremezsin. Bekle. Petkim. Oyuna girmek gerekiyor mu? Hayır. Giremezsin. Yani duygusallık yok. Kesinlikle duyguya yer yok. İş Bankası girebilir miyiz? Hayır, giremeyiz. Peki Aselsan girebilir miyiz? Kesinlikle çoktan Atalan Üsküdar'ı geçti. Gidiyor yani. Değil mi? Şimdi bunun detaylarını elbette ki anlatacağız. İndikatörü nasıl kullanmamız gerektiğini anlatacağız. Koç Holding girmeli miyiz? Hayır. Akbank girmeli miyiz? Bakın son konjektörde sinyal gelmiş mi? Gelmemiş mi? Ona bakıyoruz. Hayır, sinyal yok. Bu dalgalanmalarda hiçbir şekilde işlem yapmayıp sabırla bekleyen uzun vadeci yatırımcı kardeşim. Sana sesleniyor. Şimdi bu grafiğimizde gördüğünüz bütün yatay çizgiler bizim oyuna girdiğimiz tarihleri göstermektedir. İşte en son 25 Nisan'da oyuna girmişiz. Bakınız şu bölgede en son işlem tarihimiz 25 Nisan. Şöyle düşünelim. 14 Nisan 2020 tarihinde girmiş olduğumuz ilk oyunu biz değerli arkadaşlar giriş 18.49, çıkış 19.46, lot adeti 1000 lot ile giriş yapıyoruz. Sermayemiz 1000 lot çarpı 18.49, 18.490 liralık bir sermaye ile yolculuk yapıyoruz. Buradaki giriş çıkış işlemlerimiz sonrası, yani birinci işlemimizde
biz 970 TL bir kazanım elde ediyoruz. Bu kazanımımız toplam sermayemize 19.460 olarak yansıyor. Yani arkadaşlar 14 Mayıs'ta gelen sinyal ile 19.60'tan tekrar giriyoruz ve diyebilirsiniz 19.46'dan çıktık, 19.60'tan tekrar girdik. Evet girdik ama 25.56'ya kadar pozisyon taşıyarak burada lot adetimizde düşüş olsa da trend takibi yaptığımız için 5.900 liralık bir kazanımla ana sermayemizi 25.000 liraya taşıdık. 7 Eylül'de değerli arkadaşlar 22.40'dan şimdi 25.56'dan çıktığımız pozisyona 22.40'dan girerek 36.36'ya kadar taşıyıp bu sefer lot arttırıyoruz. Ve bundan sonraki bütün işlemlerimiz lot arttırmaya yönelik devam ediyor. Sermayemiz büyüyor, kazanımlarımız daha da büyüyerek artıyor. Peki gelinen son noktada 25 Nisan'a geldiğimizde bu tarihte bizim 625.619 lira bir ana sermayemiz olduğunu. Biz bunu totalde 13 adet işlem açarak ve kapatarak yaptık sevgili arkadaşlar. Peki toplam işlem adetimiz 13 adet. Giriş sermayemiz 18.490 liraydı. Güncel sermayemiz 625.000 liraya çıktı. Giriş lotumuz 1000 lot idi. Güncel lotumuz 1992 liraya çıktı. Sistem kazancı 607.000 TL oldu. Güncel fiyatımız 192 lira. İlk giriş fiyatımız 18 lira. İşlemsiz kazancımız 174.000 lira. Yani burası çok önemli. İşlemsiz kazanç. İşte efendim bu bölgedeki 2020 yılında pandemi döneminde 1000 notla işleme giren, 1000 not ile işleme giren ve bu dalgalanmalarda hiçbir şekilde işlem yapmayıp sabırla bekleyen uzun vadeci yatırımcı kardeşim. Sana sesleniyorum. Sana sesleniyorum çünkü sen ne yaptın? Hiçbir şekilde işlem yapmadın ve şu aşamada kazancın ne kadar oldu? Hemen gidip bakalım. İşlem yapmadan 174.000 lira kazanç elde etti. Allah bereket versin. İşlemsiz sermayen ne oldu? 174.000 lira kar. İşlemsiz sermayen ne oldu? 174.000 lira kar yazdın. Efendim işlemsiz sermayende 1000 notun vardı. Güncel fiyat şu anda 192.70 lira. 192.700 lira sermayen oldu. Peki toplamda 13 adet işlem yapan ve bu sistemi kullanan bir yatırımcı ne kazanmış oldu? 432.000 lira fark attı arkadaşlar. Kime fark attı? İşlem yapmayan, hiçbir şekilde işlem yapmayan işlemsiz sermayeye 432.000 lira fark atmış oldu. Peki biz bu göstergeyi nasıl kullanacağız? Gelelim işin burasına. Bu indikatörün kurulumunu nasıl yapacağız? İndikatörümüzün girdi değerlerini hangi parametreler olarak kullanacağız? İşin bu kısmında sevgili arkadaşlar bir WhatsApp topluluğu kuracağım. Bir eğitim videosu olacak. Bu eğitim videosunda indikatörün kurulumunu yaptıracağım. İndikatör kurulumundan sonra nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım. Eğitim sürecimizi bu şekilde tamamlayacağız. 25 kişilik gruplar halinde bir hafta sonu belirleyerek yaklaşık 2 saatlik 25 kişilik gruplar dolduğu takdirde bir sonraki grup için talepleriniz olursa alabileceğim. Bu süreci de bu şekilde tamamlamış olacağız. Videonun açıklamalar kısmındaki WhatsApp hattından eğitime katılım talebi olan arkadaşların bana WhatsApp iletişim hattından ulaşmaları yeterli olacaktır. Gelelim bu eğitim ve indikatör kurulumuyla ilgili bir ücret talebimiz olacak mı? İşin can alıcı noktası burası. Evet, sonuçta işin içinde bir emek var ve dediğim gibi bu kurulumları ben kendim birebir size gerekirse uzaktan bağlanarak yapacağız bu eğitim sürecinde. Back testleriyle birlikte girdi değerlerinin kaç olacağını ben ayarlayacağım ve bununla ilgili de kurmuş olduğum WhatsApp eğitim grubunda bütün arkadaşlara soracağım. Bu emeğimizin karşılığının ne olması gerektiği konusunda o arkadaşlar karar verecekler. Ben herhangi bir ücret söylemeyeceğim. Bir anket tarzında yaklaşımım olacak. Bir bütçe emeğimizin karşılığı olarak
belirlenmesi gerekiyor diyeceğim. Bu kararı, bu miktarı oradaki topluluktaki arkadaşlar belirleyecekler. Bu rakam gruptaki katılımcı, eğitime katılımcı arkadaşların belirlediği bir rakam olacaktır. İnanın şu anda bilmiyorum. O gruptaki arkadaşlar 200 lira da dese kabul edeceğiz. 500 de dese kabul edeceğiz. 1000 lira da dese kabul edeceğiz. Ama bir şey var ki ortada bir emek var ve bu emeğimizin karşılığını bizler de almayı arzu ediyoruz. Efendim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla ve afiyette kalın. Görüşmek üzere.